Merhaba arkadaşlar. İnsanın kavranması ve insan dilinin kökeninin anlaşılması bakımından beynin önemli olduğunu, fakat her şeyi beyinle açıklayamayacağımızı anlatmıştım. Dolayısıyla beyin fetişizmine ve buna bağlı olarak ortaya çıkan büyük beyin fetişizmine ilişkin eleştirilerimi değişik videolarda sıraladım. Fakat benim büyük beyin fetişizmine karşı çıkıyor olmam, insanın evrimi bakımından, insanı anlamak ve dilin kökenini anlamak bakımından beynin göz ardı edilmesi anlamına gelmiyor. Tam tersine beyni ve beynin nasıl evrimleştiğini, bu süreçte beynin üstlendiği rollerin neler olduğunu iyi kavramamız gerekiyor. Özellikle de canlılığın tarihi gelişme süreci içerisinde öznenin ortaya çıkışını kavramamız son derece büyük önem taşıyor. Öznenin ortaya çıkmasıyla birlikte insanın üst bilişsel faaliyetlerinin giderek öne çıktığını biliyoruz. Bu öznenin ortaya çıkmasını, yani doğanın kendiliğinden süreçlerine karşı bütünlük olarak canlı bireyin ondan görece de olsa özerk bir biçimde davranabilme yetisi anlamında öznenin ortaya çıkışını ortaya koymamız gerekiyor. Canlının ilk ortaya çıkışı biliyorsunuz yaklaşık 3,8 ya da 4 milyar yıl önce suda başladı. Suda ilk hücrelerin ortaya çıkması ve ilk hücre zarının oluşmasıyla birlikte süreç içerisinde kendi kendini üretebilen yapıların, yani genetik materyalin ortaya çıkmasıyla birlikte ilk canlılar ortaya çıktı. İlk canlıların ortaya çıkmasının ardından milyonlarca yıllık süreç içerisinde tek hücreli canlılar farklı şubelere bölündü. Değişik organizmaların simbiyotik bir yaşam biçimini tercih ederek birlikte bazı hücrelerin diğer hücreleri kendi içerlerine alarak onlarla ortak yaşar hale gelmeleri, bütün bunlar biliyorsunuz milyonlarca yıl sürdü. Bütün canlıların hücrelerinde bulunan temel organellerden bir kısmının geçmişte bağımsız hücreler olduklarını, örneğin işte mitokondrilerin, kloroplastların ya da işte bir takım başka hücre yapılarının geçmişte bağımsız canlılar olduklarını ve bunların evrimsel süreçte ortak yaşar, yani simbiyotik bir yaşamı tercih ederek canlı hücrenin içerisine girdikleri ve onun bir bütünü haline geldiklerini biliyoruz. Şimdi bu yaklaşık 3 milyar yıl süren uzun evrimsel süreçte tek hücreli organizmaların çok hücreli organizmalara geçişine ilişkin belli hazırlıklar oldu. Şimdi tabii bunu 3 milyar yıl olarak söylüyoruz. Dile söylemesi kolay ama bu kadar uzun bir süreci, bu kadar uzun bir süreçte doğanın yapmış olduğu yeniden ve yeniden sayısız denemeyi, bu sayısız denemeye bağlı olarak değişik mekanizmaların nasıl incelikli bir şekilde geliştiklerini hayal etmemiz için hayal gücümüzün çok güçlü olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz daha önceki evrimin işleyişiyle ilgili sorunları tartışırken rakamlarla aramızın pek iyi olmadığından söz etmiştim. Yani rakamları genellikle söylüyoruz fakat bu rakamların ne anlama geldiğini, bu rakamlarla ilgili konuları düşünürken nelere dikkat etmemiz gerektiğini pek bilmiyoruz. Yani aradan 3 milyar yıl geçti ve çok hücreli yaşam başladı diyoruz ama bu 3 milyar yılın ne anlama geldiğini ne yazık ki çoğumuz fark edemiyor. Biliyorsunuz astrolojide 12 tane burç var. Bu burçlar her biri birbirinden milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan değişik yıldız kümelerini ifade ediyor. Şimdi siz zamanın birinde, atıyorum işte bir Ocak ayının 5'inde doğuyorsunuz. Sizin doğduğunuz anda gökyüzünde beliren yıldızlara burç deniyor. Bu burçlar her biri birbirinden milyarlarca yıl uzakta. Şimdi bu milyarlarca yıl uzakta diyorum ama yani bu milyarlarca yılın anlamı nedir? Hiç düşündünüz mü? Yani bize örneğin en yakın yıldız kutup yıldızı.
Kutup yıldızının ışığı bize arkadaşlar tam 500 yılda geliyor. 500 yılda. Ki ışık hızının ne kadar olduğunu tahmin edersiniz. Yani ışığın saniyedeki hızı 300 bin kilometre. 300 bin kilometre ne demek? Işık bir saniye içerisinde dünyanın çevresini diye yakın bir tur atıyor. Bu kadar hızlı bir şey. Kutup yıldızına ışığın ulaşması 500 yıl. 500 yıl. Her yıl yaklaşık 96 trilyon kilometre. Şimdi tabii ben bunları söyledikçe artık herhalde sizde de ip kopuyor. Çünkü 96 trilyon kilometreyi bir de 500 ile çarpacaksınız. Bu kadar sürede kutup yıldızına ışık gidecek, dünyadan ışık. Bunun geri gelmesi var. Bir 500 yılda öyle, 1000 yıl. Peki bu burçları oluşturan yıldızlar nerede? Bu burçları oluşturan yıldızlar bizden, yani bırakın 500 yılı, binlerce ışık yılı uzaklıkta. Ve bunların birbirleriyle ilişkilerini düşünün. Her biri birbirinden binlerce ışık yılı uzakta. Ve bunlara biz burç demişiz. Ocak ayının 5'inde siz doğuyorsunuz. Siz doğduğunuz zaman da birbirinden yüz binlerce ışık yılı uzaklıktaki saymaca yıldız topluluklarından oluşan burç, o dönemki burç, sizin hayatınızı, geleceğinizi, şununuzu, bununuzu belirliyor. Yani düşünün, bu nasıl olacak? Yani bir kutup yıldızına ışık 1000 senede gidip geliyorken bu kadar farklı yıldızın birbirleriyle ilişkilerini ve onların bu koskoca Samanyolu galaksisinin küçük yıldızlarından biri olan Güneş'in çevresinde dönen küçücük minicik bir dünya üzerindeki minicik bir bölgedeki minicik bir evde doğan sizin geleceğinizi, sizin yaşamınızın her şeyini bu milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki yıldızların birleşik etkisi sizi, kaderinizi belirliyor. Yani şimdi bu burç hikayesine inananların neye inandıklarını bir düşünün. Şimdi demek istediğim şu, yani bizim rakamlarla aramız iyi olmadığı için, rakamları algılamakta sorun yaşadığımız için uzun evrimsel süreçte 3 milyar yılda küçücük hücrenin içerisindeki deneme yanılmaları, elenmeleri, doğal seçilimin işleyişini bir düşünün. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani çok hücreli organizmalar çıktıktan milyonlarca yıl sonra, yaklaşık 901 milyar yıl önce bitkilerin ortaya çıkması ve bu zamana kadar geçen süreçte canlılar aslında bulundukları ortamın edilgen uzantıları konumundaydılar. Yani ilk hayvanlar ortaya çıktığında, en basit hayvanlar ortaya çıktığında bu hayvanların hareketleri mekanik hareketlerle sınırlıydı. Peki bu mekanik hareketleri başlatan neydi? Bu değişik dış uyaranlar olabiliyordu. Örneğin bu bir dokunma olabiliyordu, ısı olabiliyordu, ışık olabiliyordu ya da kimyasal bir nesne olabiliyordu. Yani biliyorsunuz bugün birçok tek hücreli bakteriler ve değişik organizmalar aslında bunlarla çalışırlar. Yani ne olur? Örneğin bu canlılar için besin anlamına gelebilecek bir ortamın kokusu onları cezbedebilir. O tarafa doğru yönlenebilirler. Bu yönlenmeyi herhangi bilinçli akılları, beyinleri falan ya da sinir sistemleri olduğu için yapmazlar. Bu ortamdaki gezen iyonların yoğunluğu farkını algılayarak diyelim kendileri için olumlu kokuların geldiği yöne doğru hareketlenebilirler ya da olumsuz şey olduğunda ondan uzaklaşmaya çalışabilirler. Aynı uyarı ışık nedeniyle de olabilir. Yani örneğin pozitif fototropi dediğimiz, yani ışığa yönelme davranışı biliyorsunuz birçok tek hücreli
çok hücreli canlılarda olduğu gibi bitkilerde de vardır. Bitkilerin örneğin uç kısımları ışığa doğru yönelme yönünde hareket ederler. Ama bitkilerin kök kısımları negatif fototropi dediğimiz ışıktan kaçma yönünde hareket ederler. Bitkilerde biliyorsunuz bunların ikisi de aynı anda olabilir. Yani demek istediğim şu, ilk canlılar canlılık gelişmeye ve karmaşıklaşmaya başladıkça dış uyaranların doğrudan etkileriyle canlılar hareket ediyorlardı. Bu etkiyi sağlayan bir dokunma olabileceği gibi ısı değişikliği, ışık ya da kimyasal herhangi bir bileşik ya da bir koku, değişik uyaranlar olabilirdi. Bu hareket etme biçimi biliyorsunuz birçok gelişmiş böceklerde bile hala vardır. Örneğin çevrenizde mutlaka görmüşsünüzdür. Tesbih böceği vardır. Tesbih böceğine dokunduğunuzda hemen tortop olur. Çünkü dokunma müdahalesi onda otomatik belli hareketlere neden olur. Fakat bu dokunma hareketi belli aralıklarla devam ettirdiğiniz zaman bir süre sonra habitüasyon dediğimiz alışma süreci olur ve o canlı artık bu dokunmaya tepki vermez hale gelir. Çünkü zarar gelmeyeceği varsayımıyla hareketlerine devam eder. Şimdi aynı durum gelişmiş canlılarda da vardır. Örneğin bizlerde de vardır. Diyelim bir ormanda ya da herhangi bir yerde deniz kıyısında bir yere uzandınız, duruyorsunuz. Yüzünüze böyle bir şeyin değdiğini düşünelim. Hafif bir esintide bir yaprak var. O yaprak geliyor alnınıza, işte burnunuza falan değiyor. İlk başta sinek zannedersiniz, tepki gösterirsiniz. Ama bir süre sonra bakarsınız ki sinek değilse, yani o bir yaprağın şeyi ise bir süre sonra o yaprağın burnunuza, alnınıza değmesi sizi rahatsız etmez. Buna alışma diyoruz. Bizde de var yani. Ama bazı canlılarda hayvanlar alemiyle birlikte canlılık karmaşıklaştıkça ve geliştikçe bu durum yavaş yavaş değişmeye başlar. Yani bu yavaş yavaş değişmeye başlaması hareket yeteneklerinin gelişmesiyle birlikte beyinlerin ortaya çıkması ya da beyni oluşturacak sinir düğümlerinin, ganglionların, sinir topaklanmalarının ortaya çıktığı bir aşamaya geliriz. Canlının hareketleri karmaşıklaştıkça canlının bu karmaşıklaşan hareketleri yönetmek için sinir sisteminin geliştiği ve buna bağlı olarak beynin tomurcuklanmaya başladığını biliriz. Ara beyin aşamasında ki hayvanlar açısından davranışlar esas olarak doğanın bir uzantısı biçimindedir. Ama zaman zaman bu uzantı sinyallerle değişikliğe uğramaya başlar. Yani şimdi doğanın basit uzantısı ne demek? Örneğin diyelim sürüngenleri düşünelim, yılanları düşünelim. Yılanlar kış ayları geldiğinde ya da yani diyelim işte bahar ayındasın fakat birdenbire hava soğudu. Hava soğuduğu zaman yılanlar soğukkanlı hayvan oldukları için ne olur? Bulundukları bir kuytu yere büzüşüp kalırlar. Yani dışarıya bu kadar doğrudan bağlıdırlar. Dolayısıyla dışarıya bu kadar doğrudan bağlı oldukları için yılanların ve işte genel olarak sürüngenlerin beyinleri oldukça küçüktür. Ama örneğin sıcakkanlılığın ortaya çıkmasıyla birlikte sıcakkanlı hayvanlar, özellikle de memeliler doğanın ritmik hareketlerine, ritmik döngülerine bağlı olmadan da davranabilirler. Yani sıcakkanlı oldukları için diyelim kışın da sıcakkanlı hayvanlar dolaşıp gezebilirler. Yılanlar gibi uykuya yatmak zorunda değillerdir. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Canlılık hareket gereksinmeleri arttıkça buna bağlı olarak sinir sistemi ve beyin sistemi de gelişiyor. Beyin sistemi geliştikten belli bir süre sonra beyinde ara beyin bölgeleri dediğimiz yani değişik limbik beyin kısımlarının da ortaya çıkmasıyla birlikte sinyallerin ortaya çıktığını görüyoruz. Sinyal ne demekti arkadaşlar?
Daha önceki videolarda değişik örneklerini vermiştim. Örneğin diyelim bir yeni doğan bir yumurtadan çıkmış civciv yavrusunu düşünün. Civciv yavrusu yumurtadan çıktıktan sonra cik cik diye ses çıkarmaya başlar. Biliyorsunuz sarı tüyleri vardır, yuvarlağımsı bir şekli vardır. Dolayısıyla anne tavuk çevresinde cik cik diyen yuvarlak, sarımsı bir hareket eden bir nesne gördüğünde onu yavrusu olarak algılar ve hemen ona gerekli bakımı, özeni göstermeye başlar. Annenin kulağını bir bal mumuyla tıkadığımızda yavrunun o cik cik sesini anne duymadığında yuvaya girmek isteyen kendi yavrusunu bile anne tavuk öldürüyordu. Peki bunun anlamı neydi? Bunun anlamı şuydu. Yani ara beyin aşamasındaki canlılar çevreleriyle kurdukları ilişkileri belli sinyallere bağlı olarak sürdürürler. Bu sinyaller onlara belli davranış kalıplarının açma kapama düğmeleri gibidir. Yani bunu örneğin diyelim karettalarda örnek vermiştim. Yumurtadan çıkan deniz kıyısında kumun içindeki yumurtadan çıkan karette karşıda gördüğü yakamoz parıltısı, denizin yakamoz parıltısına gitmek için harekete geçer. Fakat o tarafa gittiğinin deniz olup olmadığını bilmesi için denizinden yayılan iyot kokusunu da alması gerekir. Dolayısıyla bu yavru yakamozun parıltısı ve iyot kokusunu aldığı zaman koştura koştura sahilden denize gitmeye çalışır. Denize gittiği zaman da denize atlar ve yaşamı başlar. Şimdi burada bu canlının dışarıyla, çevresiyle kurduğu ilişki başlangıçta yine iki sinyal üzerinden oluyor. Bu iki sinyal yakamozun parıltısı ve denizin iyot kokusu. Bu konuda başka bir sürü örnek vermiştim. Kene örnekleri vermiştim. İşte ördek yavrularına ilişkin bilim insanlarının yaptıkları deneylerden söz etmiştim. Kısacası ara beyin aşamasındaki canlılarda çevreyle kurdukları ilişkiler ağırlıklı olarak paket programlar biçimindedir. Paket programların hayata geçmesi de belli sinyallere bağlıdır ve bu sinyallerle birlikte paket programlar hayata geçer. Daha sonraki aşamada bu sinyallerin geliştiğini ve sinyallerin giderek karmaşıklaşıp daha da incelikli bir hale geldiğini görüyoruz. Sinyallerin karmaşıklaşıp daha da incelikli bir hale gelmesi ise canlının ortamın doğrudan bir uzantısı olmaktan biraz daha uzaklaşması anlamına gelir. Çünkü ara beyin aşamasındaki sinyallerle birlikte canlı birebir dışarıdaki uyaranların etki tepki mekanizması çevresinde yanıt vermekle yetinmiyor. Kendi geliştirmiş olduğu beyinsel kapasitesiyle birlikte belli hareketleri sürdürebiliyordu. Bu öznenin ortaya çıkması bakımından ilk adımdı. İkinci adım ara beyinden üst beyin aşamasına geçmek ve üst beyin aşamasına geçildiği andan itibaren canlının çevresiyle kurduğu ilişkilerde sinyallerin ötesine geçip kendi yaşam süresi içerisinde öğrenmiş olduğu davranış örüntülerini benimsemesi gerekiyor. Kuşkusuz bu dönemi yaşayan hayvanlar da belli noktalarda içgüdülerle yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Fakat bu içgüdülerin kendileri bile belli sayıda öğrenilmiş davranışı içermek zorunda. Öznenin ortaya çıkma süreci giderek canlının çevresinin doğal bir uzantısı olmaktan, çevresindeki uyaranlara karşı verdiği otomatik tepkilerin üzerine çıkarak bağımsız tepkiler ortaya koyabilmesinden geçiyor. Ve bunun daha gelişmiş biçimi bildiğiniz gibi memelilerde ve memelilerin de önemli bir alt takımı olan primatlarda görüyoruz. Primatların ortaya çıkmasıyla birlikte öznenin giderek daha belirgin bir hale geldiğini, öznenin belli sinyalleri giderek sayılarını artırabildiği ve bu sinyallere bağımsız tepkiler verebildiğini anlatmıştım. Örneğin değişik maymun topluluklarının yaklaşık 30'u bulan değişik sinyallere, sesli sinyallere tepki verdiklerini ve bu sinyaller vasıtasıyla değişik davranışları
hızlı biçimde geliştirebildiklerini ortaya koymuştum. Bu sadece primatlara özgü bir şey değil bildiğiniz gibi. Yani özellikle gelişmiş memeliler arasında balinaların, yunusların, orkaların, bu tip hayvanların da çevreleriyle kurdukları ilişkilerde değişik sinyalleri farklı düzeylerde kullanabildiklerini ve algılayabildiklerini göstermiştik. Şimdi insan neokorteksinin bu simgesellik ve sinyallere dayalı haberleşme ve iletişim kurabilme yeteneği insanda giderek artmaya başladı. Bunun hangi düzeylerde, ne biçimlerde ve hangi aşamalardan gerçekleştiğini önümüzdeki videolarda ayrıntılı biçimde göreceğiz. Fakat burada esas anlatmak istediğim şu: insanı primatlardan ayıran insan neokorteksinin aşırı büyümesi ve genelleşmesi olduğu genellikle kabul edilir ve doğrudur. Bu sayede insan çok değişik uyaranlara, sinyallere tepki verebilir bir hale gelmiştir. Zaten bazı bilim insanlarının insanı sembolik hayvan olarak tanımlamaları nedeni de budur. Bu anlamıyla da bir haklı yanları vardır. Fakat insanı tek sembolik hayvan olarak sinyallere tepki veren ve bir özne davranışı geliştirebilen tek canlı olarak adlandırmak ve öylesine konumlandırmak, insanın hayvanlardan farkını buraya dayandırmak kuşkusuz doğru değil. Neden değil? Çünkü değişik primatlar, değişik memeli hayvanlar da doğanın dış uyaranlarına karşı kendileri belli bağımsız tepkileri örgütleyebilecek öğrenme eşiklerinden geçmişlerdir. Dolayısıyla onlar da belli sinyalleri geliştirerek, bu sinyallere dayalı olarak yeni davranışlar öğrenerek kendi yaşam döngülerini ilerletmeye çalışmışlardır ve bunu belli ölçülerde başardıklarını da çevremizdeki somut gözlemlerden izleyebiliyoruz. Demek ki burada öznenin ortaya çıkması ve öznenin ortaya çıkmasını sağlayabilecek özelliklerin insan beyninde gelişmiş olması tek başına insanı hayvanlardan ayırt etmeye yetmiyor. İnsanı hayvanlardan ayırt eden insanın neokorteksinde, yani beyin kabuğundaki çok geniş bir alanın potansiyel olarak gelişmiş olmasıdır. Peki bu gelişmiş olma kendiliğinden oldu mu? Hayır, kendiliğinden olmadı. İnsanı diğer hayvanlardan ayıran insanın her habitatta, her ekolojik nişte dünyanın değişik köşelerinde yaşayabilir olmasıydı. Peki bunun nedeni neydi? İnsanın toplumsallık süreci içerisinde geliştirmiş olduğu kültürel yapılar içerisinde kuşaktan kuşağa aktarılan bilgilerin olağanüstü miktarda artmış olmasıydı. İşte insanın uzun çocukluk evresi geçirmesinin ve insanı hayvanlardan ayırt eden esas noktanın insanın beyin kabuğundaki, neokorteksindeki bu müthiş alan olması, aslında bu alanda diğer hayvanlarda olmayan ya da onlardan farklı yeni bir takım özelliklerin gelişmiş olması falan değil. Esas olan bir potansiyel olarak insanda bu kadar farklı bilgileri edinecek ve bunları hatırlayabilecek mekanizmaları sağlayabilecek yapıların oluşmasına el verecek çok geniş bir potansiyelin ortaya çıkmış olması. Yani insan beyniyle maymun beyni ve insan beynindeki insan neokorteksinin maymun beynindeki neokorteksin 3-4 kat yüksek olması insan beyninin yapısında maymundan farklı bir takım özelliklerin bulunduğu anlamına gelmiyor. Hayır. Maymunlar bu kadar insanınki kadar geniş bir neokorteks, yani beyin kabuğu potansiyeline ihtiyaçları yok. İhtiyaçları olmadığı için de öylesi bir beyinlerinde bölüm gelişmemiş. Ama insanın ihtiyaçları bunun çok ötesini aştığı için insanın beyin kapasitesi, beyin kabuğu ve neokorteksinin gelişmesi bu oranda seçici baskılara uğrayarak olağanüstü seviyede artmıştır. Dolayısıyla insanı hayvanlardan ayırt eden onun beyninin farklı olması değil, onun beynindeki potansiyelin
hayvanlarda olmayacak düzeye gelmiş olması ve insanın kültürel evrim süreci içerisinde geçirmiş olduğu adaptasyonlar sayesinde bu olağanüstü geniş potansiyeli kullanabilir olmasıdır. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eleştiren, yorum yapan, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.